Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in Secret My Lips isimli parçasını dinleyeceğiz. Grubun tepki videolarını hazırlarken bana ya birinci ya da ikinci videosunu çekiyordum. Onun yorumlarına yazmıştınız bu şarkıyı ve ben oynatma listeme eklemiştim. Bugün buna video çekmek için YouTube'a yazdığımda bana iki tane şarkı çıkardı. Bir tanesi bu şekilde kimono giydikleri resmi klipleri, diğeri de canlı performansları. Ben de bu videoda değişik bir şey yapmak istedim. Bu iki şarkıyı arka arkaya dinlemek istedim. Resmi klipleriyle canlı performanslar arasındaki farklılıklar nedir, benzerlikler nedir ona daha iyi hakim olacağımızı düşünün böylece. Sözleri grubun kurucusu Miku yazmış. Besteyi ise o çılgın gitaristimiz bizim Kanami yapmış. Fakat resmiyette tüm grup yaptı olarak besteci olarak görünüyor. Çünkü herkes aslında kendi enstrümanını kendisi yazmış diyebiliriz. Hani iskelet Kanami'den ama o kaslar gruptan gelmiş. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım bu şarkı bize neler hissettirecek. Önce klip olanı dinleyeceğiz bu arada. Koto. Tsumi. Kamizen. Evet, Şamizen çalıyor şu an. Wow. Takahashi çalıyor altta. Wow. Wow. Çok özür dilerim. 5 telli bas gitar kullanıyor şu an Misa. Çok ilginç. Normalde 4 telli kullanıyor biliyorsunuz. Burada 5 tel var. Yemek paydosuna çıktı. Akane dayanamadı. Wow.
Wow. Tam seni çok net duyuyorum şu an. Wow. 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 Çok fazla katman var. Hepsini konuşacağız. Şimdi diğerine geçelim. Evet, bu da My Lips, Secret My Lips olan parça. Canlı performans bu da. Bunu da dinleyelim. Bence en son konuşalım. Çünkü ancak o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Başlayalım bakalım. Aa! Wow! Bu sese dikkat edin. Wow. 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 Akane'yi dinler misiniz?
Harika bir şarkı dinledik yine. Bandmate üzerine düşeni layıkıyla yaptı arkadaşlar. Ee, Öncelikle iki şarkı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları olduğunu gördük. Ee, Yani Secret My Lips ile Secret Michael Lips arasında bazı benzerlikler ve farklar var. Şarkı aynı şarkı olabilir ama farklı olan kısımlar olduğunu düşünüyorum. Ee, Grup Secret My Lips isimli şarkıyı biz bundan 200 sene önce Japonya'da çalsaydık nasıl duyulurdu? Versiyonunu aslında Secret Michael Lips'te yapmış diye düşünüyorum. Çünkü o klipteki eee, geleneksel enstrümanlar, shamisen, shakuhachi, koto, taiko, suzumi gibi bunların hepsini o klipte kullanmışlar ve onları çok net duydum. Özellikle şamiseni çok güzel duydum. Live versiyonda da kliplerinde de ilk girişte Saiki'nin sesine dikkat ettiyseniz farklı geliyordu. Eee Saiki'nin o vokal kanalına aslında telefon efekt dediğimiz ya da işte radio voice dediğimiz band pass filter, eee, o belirli frekansları tıraşlayıp sesi daraltan filtre gibi düşünebilirsiniz. Ve hafif bir distortion, striation uygulanmış bir ses duyduk. İşte o ses sanki böyle eski bir radyodan ya da bir telefondan geliyormuş gibi düşük kaliteli e, duyurmak için yapılan aslında bir şarkı, e, bir efekt aslında. Ve o şarkı patladığında yani Saiki'nin temiz, güçlü vokali girdiğinde oluşacak etkiyi güçlendirmek için yapılan bir böyle yaygın rock ve metal prodüksiyon hilesi. Ve burada çok güzel yapmışlar onu. Her iki live'da da klipte de girişteki o sese dikkat ederseniz fark edeceksiniz. Yani o mekanik tını aslında bilinçli bir stil tercihi ve mükemmel olmuş açıkçası. Çok beğendim. Çok özür dilerim. Şunun sesini kapatayım. Eee, Kısacası o girişteki efekti Saiki'nin patlayıcı gücünü saklamak için bir perdeleme olarak düşünebiliriz. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Yine vokal uyumumuz Miku ve Saiki'nin mükemmel bir vokal uyumu vardı. O nakaratta Saiki ana melodiyi söylerken Miku'nun arkadan gelen back vokali sadece destek değil adeta ikinci bir enstrüman gibi çalışıyordu. O call and response dediğimiz tekniği şarkıda daha canlı kıldı o teknik. Bas gitar konusuna geldiğimizde videoda da durdurup söylemek ihtiyacı hissettim. Dikkat ettiyseniz Misa normalde 4 telli çalıyor. Bunda 5 telli bas gitar çalıyordu. Belki zorlanmıştır bilmiyorum o süreçte. Çünkü yani 4 telli ile 5 telli arasında çalmak arasında çok ciddi fark olabildiğini, alışabilme farkı olduğunu düşünüyorum. Eee, Fakat şarkının o low end dediğimiz gücünü sağlamak için bunun da şart olduğunu biliyordur büyük ihtimalle ve o yüzden tercih etmiştir diye düşünüyorum. O şarkıda duyduğumuz ekstra derinlik ve hırıltı, growl dediğimiz 5. telin getirdiği aslında bir e, kalın tondan geliyor. Akane yine makine gibiydi. Makinalı tüfek gibiydi. O twin pedalı ve muhteşem double kickleri şarkının temposunu düşürmeden tam tersine groove'u arttırmak için kullanmasına tanık olduk. Her iki şarkıda da bu şekilde oldu. Yani klipte de canlıda da aynı şekilde oldu. Özellikle nakarat öncesi ve gitar solo altındaki ritimler sadece hız değil, yani ciddi bir kondisyon gerektiriyor ve Akane bu konuda asla kondisyonsuz olduğuna şahit olmadım açıkçası. Hep aynı tempoda çok güzel baterisini çaldığını düşünüyorum. Kanal bu şarkıları tek bir ana riff üzerinden gitmek yerine şarkı boyunca evrilen progresif bir yapı kurmuş. Sanki böyle hani standart bir nakarat şarkı sözü yapısından ziyade sürekli tansiyonu yükselten bir e, trafiğe şahit olduk Kanami tarafında. Ve orijinaldeki o rock rifflerinin geleneksel enstrümanlarla nasıl uyarlandığını karışıklaştırmak yerine müzikal açıdan büyüleyici bir hale getirilmesini bu şarkıda
klip şarkısında özellikle dediğim gibi çok güzel gördük. Zaten geleneksel enstrümanlarla modernleri harmanlamak bile, aynı tonları tutturmak ya da işte onun dediğim gibi bir bütünlük sağlayabilmek bile başlı başına zor bir iş. Ve bunu grup çok güzel yapmış. Çok beğendim dediğim gibi. Ayrıca dikkat ettiyseniz Secret Michael Lips şarkısında bize Kyoto atmosferini yaşattılar. Çünkü o az önce saymış olduğumuz geleneksel enstrümanlar vardı. Ayrıca sadece enstrümanlar değil, dil de geleneksel bir enstrüman gibi kullanıldı klipte. Dikkat ettiyseniz sözlerde farklılıklar vardı ve işte geleneksel Japonca Kyoto lehçesinde sunuldu bize. Bu da müziğin tınısını değiştiren gizli bir enstrüman gibiydi açıkçası. Canlı performansta izlediği o sert headbang yapılan versiyonda sanki rockçı modundaydı. Standart ve sert konuşuyordu. Fakat Şamizen'li klibimizde yani Koto vardı, Shakuhachi vardı. E, Orada tam bir geisha çırağı modundaydı. Secret Michael Lips versiyonunda sözler standart Japoncadan Kyoto lehçesine çevrilmişti ve bunu büyük bir ihtimal yine Miku yaptı. Çünkü kendisi bir müddet orada yaşamış. Belki farklı uzmanlardan, profesyonellerden destek almıştır. Bilemiyorum ama büyük bir ihtimalle o lehçeye hakim olduğu için o yapmış olabilir. Tam anlamıyla aslında grubun kendi şarkısının bir geleneksel versiyonunu dinledik diyebiliriz klipte. Keyif aldım dinlerken arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim, olur mu? Yine dediğim gibi videolarımı izliyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu şekilde tepki videolarından haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.